Redstone Akademisi'nin 10. dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde Redstone Akademisi'nin 1. dönemini bitiriyoruz. Uç kaynaklarından sensörlere, pistonlardan en yeni otomatik üreticilere kadar yaratıcı mod envanterindeki her bir redstone bileşeninin üzerinden geçecek, ne işe yaradıklarını ve nasıl çalıştıklarını ve onları bir usta gibi nasıl kullanacağımızı tekrardan hatırlayacağız. Ve dersin sonunda size bir sürprizim var. Hazırsanız Redstone Akademisi'nin 1. döneminin final dersine başlayalım. İlk olarak temel bileşenlerimizi hızlıca tekrardan hatırlayalım. Redstone tozu. En temel sinyal taşıyıcımız. Bir güç kaynağından aldığı sinyali her blokta gücü bir azalarak 15 blok ileri kadar taşıyabilir. Bir bloğun üzerine veya yanına konulduğunda o bloğu zayıf güçlendirir. Zayıf güçlenmiş bir blok bitişindeki lamba, piston gibi mekanizmaları çalıştırabilir ancak etrafındaki diğer redstone tozlarını aktif edemez. Bu da sinyallerin istenmeyen yerlere yayılmasını engellemek için çok önemli bir kuraldır. Ayrıca redstone tozu cam gibi şeffaf blokların üzerinden merdiven gibi tırmanabilir. Bu da dikey sinyal taşımanın en kompakt yollarından biridir. Redstone meşalesi. Bu küçük meşale redstone'un en çok yönlü parçalarından biridir. İki ana görevi vardır. 1. Sürekli güç kaynağı. Kendi başına bırakıldığında sürekli olarak etrafına 15 seviyesinde bir güç yayar. 2. Sinyal tersleyici. Asıl dehası buradadır. Üzerine konulduğu blok güç aldığında anında sinyal vermeyi keser. Güç kesildiğinde ise tekrar yanar. Bu basit açıksa kapat, kapalıysa aç mantığı, yani sinyali tersine çevirme özelliği, hafıza devrelerinden karmaşık mantık kapılarına kadar her şeyin temelini oluşturur. Unutmayın, bu ters çevirme işlemi bir redstone tiki sürer ve çok hızlı kapanırsa burnout olur ve geçici olarak çalışmayı durdurur. Redstone bloğu en basit ve en güvenilir güç kaynağıdır. Kırılana veya bir pistonla hareket ettirilene kadar etrafındaki redstone bileşenlerine sürekli olarak 15 seviyesinde güç verir. Meşalenin aksine sinyali tersine çevirme gibi bir mantığı yoktur. Sadece kesintisiz bir güç kaynağıdır. Pistonlarla hareket ettirilebilmesi onu uçan makinelerin ve hareketli devrelerin vazgeçilmez bir parçası yapar. Ham sinyali alıp onu akıllı komutlara, zamanlamalara ve koşullara dönüştüren iki dehamız var. Bu ikisini anlayan redstone'u anlamış demektir. Redstone tekrarlayıcı. Adı tekrarlayıcı olsa da aslında bir sinyal düzenleme merkezidir. 4 ana görevi vardır. 1. Sinyali tazeler. 15 blok gidip gücü 1'e düşmüş bir sinyali alıp onu tekrar taptaze 15 gücünde bir sinyale dönüştürür. Sinyalleri teoride sonsuz mesafelere taşımamızı sağlar. 2. Gecikme ekler. Üzerine sağ tıklayarak sinyale 1 ila 4 redstone tiki, yani 0.1-0.4 saniye arası bir gecikme ekler. Pistonların doğru sırada çalışması, karmaşık kapıların senkronizasyonu tamamen bu özelliğe bağlıdır. 3. Tek yönlü iletim yapar. Sinyalin sadece ok yönünde gitmesine izin verir. Geri dönmesini engeller. Bu devrelerin birbirine karışmasını engelleyen bir güvenlik duvarı gibidir. 4. Kilitlenebilir. Yan tarafından başka bir tekrarlayıcı ile güç alırsa o anki durumda kilitlenir. Bu hafıza devrelerinde bir durumu sabitlemek için kullanılan ileri seviye bir tekniktir. Redstone karşılaştırıcı. Redstone'un İsviçre şakasıdır. Anlaması biraz zordur ama anladığınızda yapabileceklerinizin sınırı yoktur. 3 süper gücü vardır. 1. Sinyal gücünü korur. Tekrarlayıcının aksine aldığı bir sinyal gücünü, örneğin 7 ise 7 olacak şekilde ileri doğru kopyalar. Bu da analog sinyallerle çalışan devreler için hayati önem taşır. 2. Karşılaştırma ve çıkarma yapar. Varsayılan karşılaştırma modunda yandan gelen sinyal arkadan gelenden güçlüyse çıkışı keser. Üzerine sağ tıklayarak geçtiğiniz çıkartma modunda ise arkadan gelen sinyalden yandan gelen sinyali çıkartır ve sonucu önden verir. Örneğin arkadan 13, yandan 5 gelirse önden 8 çıkar. 3. Konteynerları okur. En çok kullanılan özelliğidir. Bir sandığın, fırının, huninin ve hatta bir kazanın ne kadar dolu olduğunu ölçer ve doluluk oranına göre 1 ile 15 arası bir sinyal üretir. Otomatik depolama, ayıklama ve fabrika sistemlerinin kalbi bu özellik sayesinde atar. Şimdi devrelerimizi kontrol etmemizi sağlayan elemanlara, yani tetikleyicilere bakalım. Düğme ve şalter. En temel ikilimiz. Şalter kalıcı, düğme ise geçici bir sinyal verir. Taş düğme 1 saniye, ahşap düğme ise 1,5 saniyelik bir sinyal üretir. Basınç plakaları. Ahşap olanlar düşen eşyaları da algılarken, taş olanlar sadece oyuncu ve yaratık gibi canlıları algılar. Ağırlıklı olanlar, yani altın ve demir ise üzerindeki varlık sayısına göre sinyal gücünü arttırır. Altın plaka her bir varlık için sinyali 1 arttırırken, demir plaka her 10 varlıkta 1 arttırır. Hedef bloğu. Bir okla vurulduğunda okun merkeze yakınına göre 1'den 15'e kadar bir sinyal üretir. Ama asıl marifeti bir redstone tozunun normalde güç vermeyeceği bir bloğa sinyali yönlendirerek o bloğu güçlendirmesidir. Bu özellik çok kompakt devreler yapmamızı sağlar. Tuzak kancası ve ip. İki kanca arasına girilen bir ipin üzerinden bir varlık veya item geçtiğinde sinyal üretir. Gözlemci ile birleştiğinde sadece bir ip ve gözlemci ile çok daha kompakt ve gizli bir geçiş dedektörü haline gelir.
Şimdi de bizim müdahalemiz olmadan dünyanın kendisindeki değişikliklere tepki veren akıllı gözlerimiz ve kulaklarımız olan sensörlere bakalım. Gözlemci. Önündeki bloğun durumundaki herhangi bir değişikliği algılar. Bir fidanın büyümesi, bir kapının açılması, bir pistonun hareket etmesi, bir fırının yanması, bir kazanın dolması. Bunlar gibi herhangi bir güncelleme aldığında arkasından bir tiplik kısa bir sinyal verir. Otomatik farların %90'ı bu eleman sayesinde çalışır. Skulk sensörleri. Kablosuz redstone devriminin öncüleridir. Belirli bir alandaki sesleri ve titreşimleri algılarlar. Normal olanın mesafeye göre sinyal gücü üretirken kalibre edilmiş olanı karşılaştırıcı ile ayarlanarak sadece belirli ses türlerinin frekanslarını dinler. Gün ışığı sensörü. Gökyüzünü görmesi şartıyla günün saatine göre sinyal gücünü ayarlar. Gündüz modunda öğlen 15, gece 0 sinyal verir. Sağ tıklayarak gece moduna geçirildiğinde ise tam tersi çalışır. Otomatik aydınlatma ve gece gündüz döngüsüne bağlı sistemlerin temelidir. Bir de mekanik elemanlarımıza bir göz atalım. Piston ve yapışkan piston. Pistonlar blokları iter. Yapışkan pistonlar ise hem iter hem geri çeker. İkisinin de 12 blokluk bir itme limiti vardır. Obsidyen, fırın, sandık gibi bazı blokları itemezler. Ve unutmayın, Java versiyonunda yapışkan pistonlar bir tiklik bir sinyali aldığında öndeki bloğu tükürür, yani geri çekmez. Bu özellik en kompakt ve hızlı devrelerin anahtarıdır. Balçık ve bal blokları. Kendilerine yapışan blokları pistonla birlikte hareket ettirirler. Ama en önemli özelliklerin birbirlerine yapışmamalarıdır. Bu sayede birbirine değen ama bağımsız çalışan uçan makineler kurabilirsiniz. Şimdi de otomasyon elemanlarımıza bakalım. Bırakıcı ve fırlatıcı. Bu ikisinin farkını artık hepimiz biliyoruz. Bırakıcılar eşyaları sadece bir eşya olarak yere atar. Fırlatıcılar ise onları kullanır. Ok atar, su veya lav koyar, zırh giydirir, kemik tozu kullanır, TNT'yi ateşler. Bir oyuncunun yapabileceği birçok eylemi otomatikleştirebilir. Puni, otomasyonun kalbidir. Saniyede 2,5 eşya hızında çalışır. Üstündeki konteynerdan veya dünyadan eşyaları çeker ve baktığı yöndeki konteynere aktarır. Redstone sinyali aldığında ise kilitlenir ve çalışmayı durdurur. Bu basit kitleme mekanizması eşya ayırıcıların temelini oluşturur. Otomatik üretici yani crafter. Otomasyonun zirvesidir. İçine koyduğunuz tarih ve anlık redstone sinyali aldığında otomatik olarak üretir. Kilitlenebilir slotları ve karşılaştırıcı ile okunabilen yapısıyla tam otomatik fabrikaların beynidir. Her kategoriye tam olarak uymayan ama kendi alanlarında vazgeçilmez olan bileşenlerimize de bir bakalım. Nota bloğu. Tıklandığında veya güç aldığında ses çıkarır. Altına konulduğu bloğa göre enstrümanını değiştirir. Ama bir redstone'cu için asıl gücü bir gözlemci tarafından algılanabilmesidir. Bu sayede göze batmayan, tam bir blok gibi görünen bir giriş mekanizması olarak kullanılır. Bakır ampul. Bir de yeni güncellemeyle gelen bu bakır ampuller var. Normal redstone lambasının aksine kalıcıdır. Sinyal aldığında durumu neyse tersine döner, yani yanıyorsa söner, sönüyorsa yanar. Bir hafıza hücresi gibi düşünebilirsiniz. Kapılar. Tuzak kapıları ve çit kapıları. Redstone sinyaliyle açılıp kapanırlar. Demir olanlar sadece redstone ile çalışır. Raylar ve vagonlar. Kendi başlarına dev bir konu olsalar da redstone bileşeni olarak enerjili ray, dedektör rayı ve aktivatör rayı ile demir yollarımıza zeka ve güç katarlar. TNT. Redstone ile ateşlendiğinde patlar. Hem yıkım aracı hem de ağaç farmı gibi bazı özel devrelerde bir araç olarak kullanılır. Evet dostlar, kapanıştaki sürprizden önce bilgilerimizi test etme zamanı. Size tüm seride öğrendiklerimizi birleştiren 10 soru soracağım. Her sorudan sonra cevabı düşünmek için 5 saniyeniz olacak. Bakalım kimler tam puan alacak? Kaç doğru yaptığınızı yorumlarda yazmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Soru 1. Bir karşılaştırıcı içi tamamen dolu bir sandıklı vagondan kaç seviyesinde bir redstone sinyali okur? Cevap tam 15. Çünkü karşılaştırıcı bir konteynerin doluluk oranına bakar ve sandıklı vagon normal bir sandıkla aynı kapasiteye sahiptir. Bir redstone meşalesi burnout olup geçici olarak sönmeden önce 3 saniye içinde en fazla kaç kez durum değiştirebilir? Cevap tam 8 kez. Eğer 3 saniye içinde 8'den fazla kere açılıp kapanırsa kendini korumaya alarak bir blok güncellemesi alana kadar sönük kalır. Soru 3. Bir gözlemci önündeki blok güncellendiğinde arkasından kaç tiklik bir sinyal verir? Cevap sadece bir redstone 2. Bu kısa sinyal en hızlı devrelerin temelini oluşturur. Soru 4. Java versiyonunda bir yapışkan pistona bir tiklik çok kısa bir sinyal gönderdiğimizde ne olur? Cevap önündeki bloğu tükürür, yani iter ama geri çekmez. Bu blok değiştirici devreler için hayati bir mekaniktir. Soru 5. Hangisi daha hızlı eşya toplar? Hunili vagon mu yoksa normal bir huni mi? Cevap Hunili vagon. Normal bir huni saniyede 2,5 eşya çekerken Hunili vagon çok daha hızlıdır ve hatta tam blokların içinden bile eşya çekebilir. Soru 6. Bir kalibre edilmiş Skulk sensörünün sadece blok kırma seslerini dinlemesini istiyorsak girişine kaç seviyede bir redstone sinyali vermeliyiz? Cevap
Tam 12 seviyesinde. Bayağı bir kazık soru ama belki hatırlayan çıkar. Soru 7. Bir otomatik üreticinin içindeki 9 slottan 5 tanesi kilitli, 2 tanesinde ise birer eşya varsa yanına koyduğumuz bir karşılaştırıcı kaç seviyede sinyal verir? Cevap 7 seviyesinde. Çünkü karşılaştırıcı crafter'ın içindeki dolu veya kilitli slotların toplam sayısını okur. Yani 5 tane kilitli, 2 tane dolumuz var. 5 artı 2'den cevap 7. Soru 8. Hem içeriden hem de dışarıdan bir düğmeyle açılabilen bir kapı yapmak için bu iki sinyali birleştiren en temel mantık kapısı hangisidir? Cevap veya kapısı. Giriş A veya giriş B aktifse çıkışı aktif et mantığıyla çalışır. Zaten redstone tozunun kendisi doğal bir veya kapısıdır. Soru 9. Bir redstone tekrarlayıcının sağlayabileceği maksimum gecikmesi kaç saniyedir? Cevap 0.4 saniye. Maksimum ayarı 4 redstone tikidir ve her tik 0.1 saniye olduğuna göre toplamda 0.4 saniye gecikme sağlar. Soru 10. Bir redstone tozu ile güçlendirilmiş katı bir blok yanındaki başka bir redstone tozunu çalıştırabilir mi ve bu güçlendirme türünün adı nedir? Hayır, çalıştıramaz. Bu güçlendirmenin adı da zayıf güçlendirmedir. Sadece tekrarlayıcı veya karşılaştırıcı gibi bileşenlerle yapılan güçlü güçlendirme diğer tozları aktif edebilir. Oh be, azıcık soluklanalım. Tüm redstone elemanlarının üzerinden geçtik ve sonunda birinci dönemi bitirdik. Ve ilk bölümde ufak bir söz vermiştim. Her derste yorumu olanlara son derste ufak bir sürpriz yapacağım demiştim. Ve işte o gün geldi. Bugün Redstone Akademisi'nin birinci dönemini başarıyla tamamlayan öğrencilerimize diplomalarını verme zamanı geldi. Bu uzun ve zorlu serüvende her derse katılan, yorumlarıyla ve fikirleriyle destek olan siz değerli dostlarımızı sahneye davet ediyorum. Boksel MC. Yenilmez Ahmet. Abdülrakip Yıldız. Asen. Ben Salih. Droven. Egemen Kabal. Mehmet Ali Gülmez. Sefa Öztürk. Kulağan Öztürk. Turan Ben. Biriyim işte. Kraket 64-45. Dravas. Dodo Team 26. Fobifobia. Fot. Ve son olarak Notron 07. Redstone Akademisi'nin birinci dönemine katıldığınız, öğrendiğiniz, öğrettiğiniz ve bu topluluğun bir parçası olduğunuz için hepinize sonsuz teşekkürler. Kim bilir, belki ikinci dönemde çok daha yüksek seviyeli projelerde tekrar görüşürüz. Ama bana bu isteğinizi yorumlarda belirtmeniz gerekiyor. Neyse, o zamana kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.